Efendim şahane bir arkadaşım konuğum. O yüzden hız kesmeden programa başlamak istiyorum. Bambaşka Sohbetler'de NTV ekranlarında hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir cümlenin peşinden gideceğiz her zaman olduğu gibi. Seneca diyor ki, gerçek mutluluk geleceğe endişe duymadan şimdinin tadını çıkartmaktır. Ne planlasanız da aslında hayat biz plan yaparken başımıza gelenlerden ibaret. Ama galiba kısa zamanda çok yol almış Emre Karayel bana bununla ilgili daha doğru bilgiler verecek. Gelin benimle. Hoş geldin Hoş Emrem. bulduk canım. Nasılsın? İyiyim bir tanem. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun görüşmeyeli? Neler İyiyim, oldu ya? İyiyim vallahi. Ne olsun? Defalarca baba olmak dışında. Anlat bakayım bana. Evet, 2 tane evladım oldu. Allah Seninle görüşmediğimiz. bağışlasın. Çok teşekkür ederim hepimizinkine. Biliyorum, takipteyim. 2 erkek. Hoşuna gitti senin bu iş. Vallahi Ceyda sevdim ne yalan söyleyeyim Misin yani. ya? Eğlenceli babasındır sen. e, çocuklar güzel ya. Çocuk çok kalbim. çok yani biri 4, biri 5, biri 4 yaşında, biri 5 aylık şu Evet, anda. daha biri de küçük, daha Küçük. minnak. Kalbim. Küçük olan daha beyaz. Gerçekten mi? Bu benim çocuğum dedim ilk doğduğunda. Ama bu bembeyaz dedim. Bu beyaz benim değil. Benim olamaz. Ay olur olmaz mı? Çok keyifli gidiyor. Çok mutluyum Kurban gerçekten. olurum. Güzel oldu. Yani ben senden 3'te bekliyorum. Ben Yani- senden bekliyorum bunların hepsini. Yani hayır demem ne yalan Demezsin, söyleyeyim. biliyorum. Bebek güzel bir şey çünkü. Peki sen zaten aşırı eğlenceli bir adamsın. Çok teşekkür Çok ederim. pozitif bir adamsın. Biraz telaşların var Var, hayatta. evet, evet. Biraz böyle tedirgin ve telaşlısın. Ama bence o da seni korumaya alıyor gibi geliyor bana. Babalıkta bunlar nasıl işledi? Bunların hepsi çok merak ediyorum. Evhamlısın derler yani. Evet işte telaş dedim ben evet. ona, şey yapmayayım Yok dedim. bizim orada memlekette evham Evham derler. da. Evet, Evham derler. demeyeyim dedim öyle. Ama var bizde yani babadan geçme. Evet. Babam da çok evhamlı birisiydi. Çocuklarının üstüne titrerdi. Biraz ben de öyleyim. Yani Evet. baba olunca bir tık daha artıyor sanki. İnsan kendinden çok çocukları için daha çok evhamlanıyor Ama sanki. jenerasyon artık öyle değil ya. Mesela senin şimdi büyük oğlanı merak ediyorum. O senin evhamlı haline ne yapıyor? Ya baba ya falanlar var mı? Onlar var. Tabii, değil mi? Sallamamalar var. Durmamak var. Yani ben kendimi hareketli bir çocuk olarak addederdim ama Ah, boynuz kulağa geçiyormuş. geçti. Peki burada nasıl yetişiyorsun? Tabii anne bizde çok bu konuda 2 değil 3 çocuğa birden baktığı için anne Haklısın. çok dominant yani o Tamam. bu konuda çok yardımcı. Bir de iyi kreşler, iyi Doğru, okullar yani destekçilik çok var. destek oluyor. Tabii. Ben açıkçası set ve oyun haricinde zamanını evde geçirmeyi seven, çocuklarla oyun oynamayı seven evcimensin. bir babayım. O yüzden dengeliyoruz ya. Keyifli. Şükür. Evet. Şimdi çok güzel işlerle geldi yine her zaman olduğu gibi. Hemen başlayalım istersen onlara. Erkek aklı oksimoron. O devam ediyor. Bu devam. 9 yıl oldu zaten. Zaten senin yani kadın erkek dedik o sürdü yıllarca. Erkek aklı dedik o sürdü yıllarca. Senin ayağının bir uğru var. Teşekkür ederim. Gerçekten projelerin hep uzun sürüyor Evet, senin. genelde öyle oluyor. Öyle oldu. Erkek aklı oksimoron tiyatro oyunu 9 Mart'ta Hatay'da oynadın ama devam ediyorsun. Evet, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sahne, salon buldukça Tek başına. organizasyonlar. Evet, yani bir salonumuz yok. Hayallerimiz var, yapmaya çalıştığımız salonlar var. Destek ve para bulursak yapacağız inşallah. Yani ben hiç bu zamana kadar bir salon sahibi olmayı hayal etmemiştim ama artık İstiyor musun? istiyorum, evet. Ya. Evet. Bana da artık böyle bir mekancılık fikri değil de her yerde olma fikri zamanıymış gibi. Yani bir yerleşik bir yerim olsa, Hmm. bir tiyatromuz olsa tabii ki onun turne yapması gerekiyor zaten. Tiyatrolar Tabii. turne yapmadan yaşayamaz biliyorsun. Ama bir yerleşik yerde artık istiyorum galiba. İstedin mi? Evet canım. Peki efendim, Dedektif Raptor. Evet. Birlikte gülelim. Başrolde senin sesin var. Evet. Anlatır mısın Dedektif Raptor Birlikte Gülelim animasyonunu? Dedektif Raptor, birlikte gülelim. Dedektif Raptor TRT Çocuk'ta 4 yıl içerisinde 52 bölüm yayınlanmış bir proje aslında. Çok Kukla güzel. projesi. Kukla. Kukla animasyon. Çok güzel. Şimdi biz bunu Kültür Bakanlığı'ndan destek aldık geçen sene Tamam. ve sinemaya
ne derler, aktarmaya karar verdik. Ha, sen yaptın her şeyini. Yapımcısı da benim. Muhteşem. Güzel de bir ekip oluşturduk. Ben profesyonel kuklacıyım. Yani Biliyorum, bilmem TRT'nin ilk mi? yetiştirdiği kuklacılardanım. Candan Balaban'la birlikte o da kuklalarımızı tasarladı. Ne güzel. Leyla Yaman'la birlikte yönettik. Ve dünyada bir ilk yaptık aslında bence. Ya. Çünkü Unreal Engine dediğimiz bu oyun dünyası var ya, hani işte oyunlarda geziliyor filan. Gerçek olmayan. Gerçek olmayan. Biz o dünyada bir kukla kent yarattık Ceyda ve 3 kamera aynı anda o kukla kentin içerisinde aynı anda çektik ve dünyada bir ilk oldu bu. Nasıl ya? Bir dakika. Kuklaları sen oynatıyorsun Evet, ve yeşilde seslendiriyorsun. oynatıyoruz, hepimiz Aynen. oynatıyoruz Hepiniz. ve aslında green'de çekiyoruz. Yeşil, Ama evet, green dediği şu, yeşil bir perdenin Perdeni önünde bütün her şeyi çekiyoruz. canlandırıyoruz. Biz oyuncular da yapıyor bunu. Evet, O zaman o yeşil perdeye istediğiniz görüntüyü koyabiliyorsunuz. Siz de diyelim biz yeşil perdenin önünde oynadık. Sonra yeşil perdeye bir sokak görüntüsü geldi. Biz bir anda sokakta olduk gibi düşünebilirsiniz. öyle görüyorlar. Biz buna keyleme diyoruz. Bu sonradan yapılıyor aslında. Aynen. Biz 3 kamera, yani yakınları, hani şöyle düşün, o yeşille biz bir plato kurduk gibi düşün. Tamam. Ve biz oynatırken de kendimizi o platonun içerisinde hem yakında hem genelde görebilmeyi başardık. Ne diyorsun? Evet, bu teknikle çekilen ilk olduğumuzu düşünüyoruz kukla işi olarak. Yani kukla bir kere benim çok etkilendiğim muhteşem bir şey. Senin ne kadar kıymetli bir kukla sanatçısı olduğunu zaten biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi günümüzde kukla kalmadığı için senin bu özelliğini bilmeyenler çoktur diye düşünüyorum. Ve bunu yaşatman bir kere çok kıymetli. Teşekkür ederim. Bir de kukla bizim Muppet Show zamanlarında Tabii. filan biz büyükler küçükler seyrederdik, Tabii. biliyorsun. Evet. Şimdi teknoloji ilerleyince kukla biraz onun gerisinde kalmış gibiydi. Şimdi biz teknolojiyle onu birleştirdik. Ve ben istedim ki bu filmde sen de ebeveynsin. Tabii. İşte çocuk işlerine gidiyoruz, bazen hani Daralıyoruz. daralabiliyoruz, sıkılabiliyoruz. Ben istedim ki hem çocuklar hem ebeveynler birlikte seyredebileceği tatta bir iş olsun. Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Dedektif Raptor, birlikte gülelim. Ben şimdi bundan şey de bekledim. Tiyatro oyunu da bekledim senden. Çocuk Onu da tiyatrosu. hazırlıyoruz. Değil Dün mi? geldi teksti. Güzel. Epeydir gene aynı Emre Işın da bizim senaryomuzu da o yazmıştı. Çok başarılıdır. Oyunumuzu da o yazdı. Bu konuda güzel de bir tiyatronun, ne diyelim, sahne nimetlerini de kullanarak çocuklara gerçekten güzel bir gösteri hazırlayacağız. Eminim. Sen oraya küçücük de bir robot koysan bak ne olur biliyor musun? Çünkü çocuklar robot çok seviyor ama kukla bilmiyor. Robota gelecek, kuklayla tanışacak. Raptor'ın bu robot arkadaşı olmasın mı? Yani olmasın ya. Biraz Olsun ya, bir teknoloji düşün. burada olsun bence. Bak, Tamam, sen istiyorsan onu da Girişte koyarız. bari karşılasın. Wall-E girişte gibi bir olsun, şey. tamam, Düşünsene evet, öyle Wall-E bir şey. gibi bir şey karşılasın. Olabilir valla. Arkadaşım Raptor'la tanışmaya hoş geldiniz falan diye böyle bir şey. Olabilir, olabilir. Çünkü çok heyecanlanıyorlar böyle şeyler. Şimdi Robottan güncel o mı? ya. Oradan yakalayacaksın. Diyeceksin ki gel benim çocukluğuma gel yavaş yavaş diye. Çünkü kuklanın tadına bir varsalar vazgeçmeyecekler. İnşallah Raptor birlikte gülelim'e varacaklar diye Ya tahmin çok ediyorum. güzel. Neler yapıyorsun yani artık yapımcı oldun. Yani işin aslında yapım kısmını biraz hanıma bıraktım ben. Gizem yapıyor yapım Sen kısmını. akıllı bir adamsın ya. Evin diyorum ne oluyor? 3 erkek bakıyor zaten ben dahil. Dominant halleder. Yapımcı hanım hallediyor. Hanım hallediyor. Sen çözmüşsün hayatın Evet, sırrını. ben işin sanat, işte ne derler, yaratım kısmıyla ilgileniyorum. Çok Geri zeki kalan buldum seni. o masaüstü kağıt kalem işleri, aman yarabbim. Onu Keşfedileni bir daha keşfetmeye gerek yok arkadaşım. Yok canım, Bu bir de direnmeye gerek yok yani. Yok. Bir de hani kadınlar erkeklerden madem daha zeki, Evet. zaten buyurun o zaman saha sizin diye. Şahane. Yine şahaneliğini konuşturduğum bir an yaşıyorum şu anda. Ama haklısın biliyor musun? Ben erkeklerin bu direncini hiçbir zaman anlamış değilim yani. Gerçekten kadın zekası. Yani daha komplike, daha çok düşünüyor. Hani şimdi ne diyorlar? Multitask diyorlar buna. Evet. Çok başlıklı düşünebiliyor. Evet, aynı anda yemek, çorbayı karıştırıp çocuğunu emzirebiliyor. Hatta ayağıyla da bir yeri temizleyebiliyor. Yiyebiliyor. Yani bunu yapabiliyoruz biz, böyle bütün uzuvlarımızla her yere yetişebiliyoruz yani. Dolayısıyla erkekler olarak Burada biz bunlar- yumurta kırarken çevremizde kimse olmasını istiyoruz Evet, yani. sonra bir de kırdığınızla kalıyorsunuz Evet. zaten. O kabuklar bir yerde, bir kısmı içinde yani. O yüzden evet, bence bu çok akıllıca. Tebrik ederim Teşekkür seni. ederim. Yapım işini eşine bıraktın.
Ben daha çok işte senaryo, sahneler, oyun, işin sanat kısmıyla ilgileniyorum. Muhteşem bir şey. Geriye ben sadece imzaları atıyorum. Peki şimdi beni şaşırtan kısma gelelim. Evet. Rap ne demek ya? Rap. Evet, soygun ne demek? Albüm Aa, tekli ne? onu ben Ha, farkında değilsin. Hayır, rap deyince Raptor'ın rapi mi acaba dedim. İyice Raptor'a kalmışım Raptor'da ben ya. kaldım. Rap- Evet, öyle bir şey de Arya'yla düet yaptın ve Soygun isimli bir düet. Burada aslında rap yapıyorsun sen. yani yapmaya çalışıyorum. Nasıl yani? Ya şöyle, Arya Arpeş Production'ın sanatçısı. Tamam, Ben de Aryay Production'ın sanatçısıyım. tamam. Arya'nın babası Barış da bizim Raptor'ın müziklerini yapıyor. Biz de Tamam. ofiste çalışıyoruz. Evet. Arya'nın da bu single'ı çıkacak. Böyle bölümler var. Ben de dedim ki yani şimdi kimin okuyacağı da belli değil. Yani hani duymanız açısından isterseniz ben bunları okuyayım bir duyun hani nasıl oluyor şarkı falan Çok derken mantıklı. okudum. Öyle bu iyi oldu ya biz bunu niye değerlendirmiyoruz dediler sağ olsunlar. Çok heyecanlı bir şey yani gerçekten. Ya kendini nasıl değişik bir şey. hissettin görünce klipte? Ben sevdim açıkçası. Yani Vay kötü anasını. bir şarkı olmadı. Kötü değil bence çok güzel bir Yo, şarkı çok oldu. güzel şarkı. Dinledin mi bilmiyorum ama Dinledim, kuliste dinledim bugün. Müthiş. Hiç böyle, bayağı yapmış. yani Arya'yla da güzel oldu. Evet, çok Sesimiz tatlı çok olmuş. uyumlu oldu. İşte iyi de gidiyor açıkçası. Yani çok sevildi. Sağ olsun bizim Kral Pop, Kral Tabii. FM de destek de veriyor şarkıya Harika. Mehmet abi. Güzel oldu yani. Değişik değişik şeyler yapmak güzel ya. Hep aynı şeyler de. Nasıl hissediyorsun kendini? Çünkü tabii çok başarı dolu bir kariyer var hikayede. Şimdi aslında dublajla başlıyorsun Hı değil hı. mi? Oradan hikaye başlıyor. Yapmaya çalışmak da Evet, dublajı. hani dublaj mı yapsam, yapmasam mı? Oradan oyunculuk başlıyor. Eğitim, Alıyorum. evet, eğitim İktisatı alıyorsun. bırakıyorum, oraya geçiyorum. Ben de iktisat okudum ama bırakmadım, sonra devam ettim. Ama sen iktisadı bırakıp oyunculuk okuyorsun. Evet. Sonra da birbirinden keyifli projeler geliyor. Zaten hani ilk projende dikkat çekiyorsun ve hep de öyle devam ediyor. Bir kadın bir erkek gönlümüze taht kuruyor. Hala emsalsiz kendisi. Çok teşekkür Özlüyor ederim. musun? Özlüyorum tabii. Değil mi? Yani arada hani nasıl derler bir bağımlılıktan kurtulmuşsun da ama arada bir böyle geri dönmek Değil mi? istersin ya falan öyle şeyler oluyor tabii. Çok keyifli projeydi. Burada tabii Demet'e söz hakkın doğdu. Demet Canım İbrahim'in programında sizinle ilgili çok güzel bir şey anlattı. Buradan sana söz hakkı doğdu. Kızı Londra'dan çevirmişsin ya. Evet. Neden? Çünkü hakikaten benim çocukluk hayalimdi. Yani Merkez Efendi olup o Manisa Mesir Macunu Evet. Festivali'ne katılmak senin çocukluk hayalinde. hayır Ne? Hayır ne? Anlat. şunu at yani şimdi o hep böyle biz tabii tek kanallı zamanlardan geldiğimiz Aynen. için Tamam. sen de hatırlarsın bu şenlikler hep gösterilirdi ve Evet. o macunu hep bir devlet büyüğü atardı onu yani bir şeydi o Evet. ve bana da çok özel gelirdi yani onu acaba bir günün birinde ben atar mıyım? Çünkü öyle kalabalık bir de insanlar hani kapış kapış yaptırırsın ya bu ne bileyim çok cazip tatlısın. geliyor bana yani Çok öyle bir şey oldu. tatlısın. Teşekkür Doğru ederim. söylüyorsun. Bir Senin de her biraz derde deva bir macun falan böyle yani binlerce insan aşağıda kapışıyorlar falan. senin zihninde fazla yer etmiş. Evet yani. Ve efendim bir kadın bir erkek tabii ki hepimizin gönlünde taht kuruyor. Yer yıkılıyor, yerler, yollar yıkılıyor. O kadar seviyoruz. Ve sevgili Demet'in Londra'da bir davete gitmesi gerekiyor. Galaya Oyun mu gidecek, oynayacak? galaya Galaya gidecek. gidecek. Bir galaya davetli. Hı hı. Şimdi bir oyuncunun da şimdi diyeceksiniz ki Ceyda tabii ki ülkemizi tercih edecekler. Evet haklısınız ama Londra tiyatro için çok önemli bir merkezdir dünyada. Ve bir oyuncu Londra'da herhangi bir tiyatro oyunu galasına davet edilirse bu biraz önemlidir yani. Hani biz nasıl şimdi Türk oyuncular yurt dışındaki film festivallerine gittiğinde, yurt dışında oyun oynadığında çok kıvanıyoruz ve ay harika deyip alkışlıyoruz. O dönem daha da önemli bir şey bu yani. Hep önemli bir şey yani. Aynen ama o zaman bu kadar sık gidemiyor ya herkes. Doğru. Önemli. Aynen. Demet de gitmek istiyor ve planlıyor, biletini falan alıyor. Sonra Sonra işte bir telefon geldi. Yok Emre de istemez zaten. Ayrıca benim galam var dedi telefonda. Kapattı. Hayırdır kim aradı dedim. Aman canım dedi işte Manisa'dan aradılar.
Bu seneki Manisa şenliklerinde Merkez Efendi ile Hafsa Hatun olmamızı istiyorlar dedi. Sen ne dedin dedim. Emre'cim galam var benim zaten. Hani ne diyebilirim ki dedim. Tabii. Çok da güzel anlatmış zaten. Evet. Dedim gidemezsin. Nasıl? Dedim benim çocukluk hayalim. Demet delirdin mi? Bu 400 yıllık en az 400 yıllık bir gelenek bu. Yani bu her yıl yapılıyor. Bunu hani bu bir kere mümkün değil gidemezsin dedim. Bir de nasıl Emre'cim ne diyorsun? tatlısındır ki sana hayır denemez. Öyle bu bizim için şöyle deme ne olur filan. Gitmedi. Vallahi kabul etmiş, Evet. Londra'yı iptal etmiş. Ve Bir Hafsa Hatun olduk. Ama çok eğlendik gerçekten. ne yaptın Çok gittiğinde eğlendik. Allah aşkına? Yani görüntüleri var zaten. Ya o kadar komikti ki. Şimdi bir arabanın üzerindeyim, boş bir kazanı karıştırıyorum. Bir de bir kadın bir erkeğin çok sevildiği bir dönem. Zaten çok kalabalık oluyor o şenlikler. Biz geldik daha da bir yoğunluk oldu. Tabii. Camlar, pencereler, her yer, herkese el sallıyorum. Bu arada at huysuz. Yani benim at, yani atlı arabayla gittiğimiz için at sürekli tepiniyor. Bir yandan ondan korkuyorum, bir yandan el sallıyorum, bir yandan kafamdaki işte o kavuk tam oturmamış kafama böyle yani aslında Merkez Efendi değil biraz İbiş gibi gittim oraya ama Kıyamam güzel sana. oldu yani. Ama rahatladın mı? Rahatlık attım ve Oh be dedin mi? yani çek derler ya hani Evet. bir hayatta çok hayalini kurduğum olmak istediğim bir şey oldu. Çok büyük bir mutluluk verici bir şeydi Çok benim için. güzel ya. Bir de senin gibi hakikaten artık söyleyebilirim sen söylediğin için. Evhamlı birine at oynuyor. Of. Sen tepesinde. Bir de kalabalık, herkes kalabalık. Yani at Ah. bir hoplamaya başlasa, zıplamaya başlasa kimse tutamaz onu yani. Kıyamam Demetler sana. arkamdaki arabada yerlere yatıyorlar gülmekten. Attım böyle insanlar nasıl kapışıyorlar. O kurşun gibi bir şey o böyle Tabii, kafana geldiği sert. zaman yarar ya. Tabii. Ama güzeldi yani. Çok, Ay, çok. bütün Canım dileklerin benim çok gerçek sağ olsun. olsun ama ne kadar kıymetli Demet'in de yani Tabii ki. istemiyorum diyebilir de. Tabii ki canım. Çok güzelmiş ya. Böyle dileklerimiz olsun ve gerçekleşsin gerçekten çok istiyorum. Peki başka neler yapacaksın şimdi? Ben de listede olan biten bu. Başka neler var? Ne yapacaksın? Neler olacak? Yani şu anda planladığım bir dizi yok. Hı hı. Gene sahneye bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Sürpriz şeyler olabilir bu Tamam, arada. çok güzel. Galiba yani biraz artık tabii ki iyi bir proje gelir, çok seveceğim bir dizi olur düşünebilirim. Yani bu hep bizim zaten mesleğimizin bir parçası. Tabii. Ama biraz kendim de üretmek istiyorum bir şeyler. Yani işte mesela bu çocuk işlerini seviyorum artık. Raptor sana iyi gelmiş. İyi geldi. Evet. Yani ben ilk çocuk tiyatrosuyla başladım zaten. Evet. Şimdi hani hep başladığın yere geri dönüştür ya, bir döngüdür ya hayat aslında. Top döndü dolaştı tekrar beni aynı kapıya geri getirdi. Çocuk işlerini seviyorum. Şimdi gerçekten çocuklar için yani güzel bir çocuk oyunu yapmak istiyorum gerçekten. Çocuk oyunu hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten çocuk oyunuyla başlamış biri olarak sana bunu soruyorum. Şimdi Ne oldu? böyle Orada bir biz... şeyi hayal ettiğim için çocuk da olunca biz her hafta Evet. sonu bir oyuna gidiyoruz ya da bir Evet. gösteriye gidiyoruz. Gerçekten çok iyi olanlar da var. Son zamanlarda var. Var. Evet. Ama işi hani aman çocuk tiyatrosu deyip Ayceneyler, Laylililer diyenler de var. Bazı markaların arkasına sığınıp onu çocuk oyunuymuş gibi pazarlayanlar var. Evet. Ne yazık ki var. Evet. Ama çocuklar onu da istiyor. O da bir şey. Ama ben çocuk tiyatrosu biraz iz bıraksın isterim. Yani mi? çocukta tiyatroya, sanata dair bir heves, bir arzu bıraksın. Yani seyircimizi ancak böyle geliştirebiliriz. Bizler tiyatrocuyuz. Seyirciye hep ihtiyacımız olacak. Çocuk tiyatrosunun şöyle bir büyüsü de var. Sen çocuğa tiyatroyu sevdirir ve tiyatro izlemeyi doğru öğretirsen ileride tiyatroya da çok önemli bir seyirci kazandırmış oluyorsun. İşte onu diyorum. Zaten bu Çok bir önemli. zincir. O Evet. zincirin başındaki halkayı doğru Evet. planlamak lazım. Çünkü bir kere sıkılırsa Bitti. bir daha gitmek istemeyecek ve hiç gitmeyecek. O yüzden de hem onların katılacağı hem kuklayı tanıyacağı, anlayacağı hem biraz teknolojiyi belki göreceği sahnede böyle bir şey üzerinde çalışmak istiyorum. İnşallah Evet. önümüzdeki sezonda
sahnelerde olur diye tahmin ediyorum. Kesin olur. Peki oğlunla en son ne için dertleştin? Oğlumla en son ne için dertleştim? Tut tut tut. Bazen kızıyorum. Hani şimdi ister istemez Eyvah. bir uyarı, şimdi biz e, aile danışmanımız da var, yani gidiyoruz soruyoruz çünkü Kıyamam bizim sana. zamanımızda öyle şeyler yoktu, yani terlik çıkardı fırlatılırdı biliyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O da lazım, bu da lazım. Bana da biraz şey geldi artık. Hatta geçen gün sosyal medyada bununla ilgili bir şey okudum. Çok steril ebeveynlik yapmaya başladığımızı düşünüyorum. Evet. Yani bir grup için konuşuyorum bunu. Hala çocuğunu duymayan, görmeyen ve duygularını bastıran bir kesim var. Zaman ayırmayan ve tableti, telefonu eline verip alanına çekilen. Ama bir kesim de var ki çok okumaktan artık böyle çok mükemmel olmaya Ne çalışıyor. yapacağını şaşıran, Evet. yani öyle bir durum da var. Çok steril ebeveyn diyorlarmış buna. Şimdi bence şöyle, ebeveynliğin bir kısmı ne kadar istesen de istemesen de usta çırak ilişkisi var. Evet, Yani anne olmalı. babadan gördüğünün bir kısmı sende kalıyor. Evet. Bunu temizleyemiyorsun. Ya o terlik geliyor da kalsın be kardeşim. Yani işte o uyarılar, Evet. o hiç onu kabullenmiyor. Ha. Ve küsüyor bir anda. Bana niye küstün diye niye küstün? Hani sen bana bağırdın diyor, kızdın diyor bana. Eyvah. Ben sana kızdım çünkü sen bunu yaptığın zaman zarar göreceksin. Bak işte daha önce söyledim, başını vurdun ya, hani bu bir daha olmasın diye. Bir söyledim dinlemedin, iki söyledim dinlemedin, üçüncü de artık Bağıracağım. bağıracağım dedim. Gene de sen bana bağırdın diyor. Bu tür konular. Bağıramazsın. Bağıramazsın. Belki de bağırarak, Üzülüyorum aslında, biliyor musun, evet, bağırarak bağırınca. anlaşılacak bir yapısı yok. Mizacı o değil belki Şimdi de. şöyle, birden bağırmamak gerekiyormuş. Evet, Yani şimdi olmaz o. uyarı dozu artık bir yerden sonra da onun onu bilmesi gerek diyor hocalar. Yani en azından Evet, bizim ya da danışanımız. bağırmayayım ne yapayım mı bir bakmak lazım. Bağırmayıp ne yapmamı tercih edersin? Bir sormak lazım bakalım ne diyor. Onun dünyasında ne oluyor? Yok, bu yaşlarda bir tatlı böyle bir sanki, Ha. yani diyorum ya, şimdi bir normal söylemen gerek. Birden bağırmak diye bir şey yok. Evet, olmaz, o beni de Yani, korkutur bir ama diyor anda ki bağırsın. bizim danışanımız diyor ki birden bağırmayın, bir uyarın, bir daha söyleyin. Daha sonrasında biraz daha yüksek sesle söylemeniz gerekir ki anlasın, sonra Evet. dönsün. Hani kırıcı olmadan, yeter ki Evet. rencide edici bir tavra girmeye. Evet. Oğlum yapma gibi, hani O da, tatlı o bir da yerden. lazım canım Evet, artık. o Öyle kadar büyüteceğiz lazım. yani biraz da yani. Ne bileyim. Atlar ne yapıyor atlar? İyi koşuyorlar. Emre'nin çok ciddi at aşkı vardır efendim. Kaç tane atın var şimdi? Şimdi 4-5 tane var. Bir tane doğacak, Maşallah. bekliyoruz. Doğacak mı kalbim? Evet. Ne yapıyor oğlan senin büyük oğlan? Çok seviyor. O Ah. büyük işte yarışta 2 tane kupa kazandı o. Ben 10 sene atçılık yaptım. Kazandım, yarış sayısı onun kazandığı kupalar kadar değil yani. Gerçekten Evet, mi? kısmetli 2 tane kupa aldı Can. Maşallah. Seviyor Teşekkür yani. Çok. Hani yürü be, hadi oraya kıl falan diye öyle görüntüleri var. Evet, Ya. Ne seviyorlar. güzeller değil mi? Çok. Başka bir Bir de dünya. hayvan sevgisi zaten, hani ben çok Evet. biliyorsun, hani Evet. hayvanları çok severim. Çocuklarımın da hayvan sever olmasını isterim. Öyledir zaten. Armut dibine düşer. At sevgisi zaten bunların hepsini, hani piyano enstrümanların anasıdır deriz ya, Evet. işte at da aslında diğer hayvanları hepsini sevdirebilecek en özel hayvanlardan Nasıl bir tanesi. özel bir bağ kuruyorlar ya. Çok. Çok değişikler. Bana da enerjileri hep iyi geliyor. Cebinde Gel ilginç. hipodroma gel, çocukları Geleyim. al getir bir gün. Geleyim. Olur. Bu sene 100. yıl, Gazi'nin 100. yılını Aa, koşacağız. Çok doğru. özel bir yıl bu sene. Dur, iletişimde kalalım. Ben kesin 100. yıl koşusuna gelmek istiyorum. Yani bu sene bu tarihi olay, yani Evet. Gazi'nin 100. yılındayız. Bekliyoruz. Ali uzun bir süre at bindi çocukluğunda. Nefis. Sonra futbola meyillendi. Ama geçen gün konuştuk hatta. Dedi havalar biraz ısınınca gene gidelim at binmeye diye. Çok seviyor. Atlarla o iletişimi kurmayı biliyor bebekliğinden beri. 1 Şahane. yaşındaydı biz atın üstüne. Pat diye oturttuk onu. Şahane bir şey. Ve hiç şaşırmadı, hiç garipsemedi. Hemen dokundu, hemen iletişim kurdu. Müthiş bir şeydi yani. At da onu hissettirir zaten. Evet. Yani o büyüklüğüne çocuk aldanmıyor aslında. Evet. Çok iyi bir şey yapmışsın. Tüm Evet. samimiyetimle söylüyorum. Çok güzel Atın bir şey. enerjisi başkadır çünkü. Evet. Yani
hem Ali'nin hem senin enerjini değiştirir. Evet, değiştiriyor. Cebinde ilginç bir bilgi varmış arkadaşım. Şimdi penguenler beğendiği dişisini etkilemek için ona en düzgün taşı verirmiş. Taş? Taş, düzgün taş bulup verirmiş. Aa, Evet. Yani romantizm bazı canlılarda taş demek. kalbim. Ama bizde taş denince akla Taş. ne geliyor? Fırlanta. Pırlanta ama o da doğal bir taş değil mi sonuçta? Ara ara penguen mi olsak demedi. Daha ucuz. Bazen penguen olmak ne kadar avantajlı dedim Ama kendi şunu kendime. biliyor musun ki yumurtladığında dişi penguen gidiyor, Ne yapıyor? gidiyor ve besleniyor. Erkek penguen yumurtanın üstüne oturuyor ve doğumundan o sorumlu. Ve asla kımıldamadan aylarca o yumurtanın üstünde bekliyor çocuğu doğana kadar. Ne güzel. Çünkü doğurduktan sonra anneye ihtiyaç var yine aylarca. Anne de bu süreçte yumurta çatlayana ve bebek olana kadar besleniyor ki onu stokluyor vücudunda. Bebeğe bakabilsin, hayata tutunana kadar büyütebilsin diye. Şahane. Müthiş bir şey değil mi? Bir erkek bundan daha başka daha Ne ne yapacaksın? ister? Yumurtanın üstüne oturacaksın, O bekleyeceksin. yan gel yat anne kendini karnı Yatamıyorsun, doyuracak. ayakta öyle duruyorsun. Ya duruyor onun vardır bir tekniği bir şey Bir buluruz tekniği. biz. Bir de soğuk ya tam böyle yerleştiriyor. Müthiş bir penguen belgeseli var. İzle Can'la birlikte. Biz Ali ile İzleyelim. izledik, bayıldık. Zaten Oscar ödülü falan aldı. Böyle yumurtanın üstüne iyice yerleşiyor, oturuyor. Bir daha yeme içme yok, hareket etme yok. Çatlayıp doğana kadar, doğduktan sonra da o bebeği gene saklıyor Koruyor. ki anne gelene kadar bu sefer donmasın diye. Doğum olduktan sonra anne geliyor, beslenmiş, stoklamış kendini. Bebeği devralıyor. Baba bu sefer uçarak gidiyor. Açlıktan ölecek çünkü. Koşarak gidiyor yemeğe. Nasıl? Bence gayet güzel. Yeter ki diyorsun taş olsun. Ama buz taşı o da hemen eriyordur be. Olsun canım yani. Erimiyordur. Ne olacak, sıcak değil orası. Yok, soğuk. güzel bir denklem bu yani. Tamam, kabul Yani diyorsun. Çocuk doğana kadar ben üstünde kıpırdamadan durayım sonra haydi filan diye. Senin gibi Gene anne bakıyor yani. ev gördün mü? adımı düşünemiyorum o yumurtanın üstünde. Hiç kıpırdamazsın. Dondum filan diye. Bekliyorum biri bana haber versin çocuk çıkınca diye. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür Emre'cim. ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar birlikte olacağız. Ben defterimi arkadaşıma uzatıyorum bugüne dair bir şeyler yazması için ve bir fotoğrafımızı çekip programı sonlandırıyorum efendim. Hoşça kalın. Emre bana bak.